cuando teníamos recreo era fútbol solamente, con pelotitas hechas con medias y cinta. Teníamos con las latitas de Coca-Cola y eso pisábamos así y jugábamos. Un poco de cada cosa. Siempre era fútbol, 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 pero creo que son una infancia muy linda también. Dünya futboluna birçok yıldız armağan eden Arjantin 14 Şubat 1988'de dünyaya bir yıldız daha armağan etti. Arjantin'in çok büyük olmayan şehirlerinden birisi olan Rosario, Di Maria'nın doğup büyüdüğü şehirdi. Küçük yaşlarda hiperaktif olması yüzünden ailesi onu doktora götürmüştü. Doktor ise futbol oynamasını önerdi ve Di Maria'nın kariyeri başlamış oldu. Futbol ilk andan itibaren Di Maria'nın hayatının bir parçası oldu ve eğlence olarak gördüğü futbolu sokaktaki arkadaşlarıyla beraber çoraplar veya bantlardan toplar yaparak oynamaya başladı. Birçoğumuzun çocukluğumuzda yaptığı gibi Di Maria da kola kutularını ayaklarıyla ezerek onları top niyetine kullananlardan. Futbol oynamak için Di Maria'ya herhangi bir şeyin olması yeterliydi. Di Maria'nın da futbolculuk kariyeri mahallenin birçok çocuğunun da formasını giydiği Torito takımı oldu. Ardından 35 futbol topu karşılığında taraftarı olduğu Central'a transfer oldu. Artık her şey değişmeye başlamıştı. Çalışmak bir yaşam mücadelesi olduğundan okula da gitmiyordu. Futbol onun için her şey demekti. Hayatı olan futbol artık işi olmuştu. Ancak Rosario Center'da 2 defa futbolu bırakmanın eşiğine geldiğini söylüyordu Di Maria. Fiziksel olarak diğer oyunculardan daha zayıf ve sıska olması antrenörünün ona kötü davranmasına sebep oluyordu. Hatta bir antrenmanda hocası ona "Seni ötlek, sen tam bir hayal kırıklığısın. İleride hiçbir şey olamayacaksın" demiş. Genç Di Maria'nın ağlamasına sebep olmuştu. Ama ailesi için pes etmedi. Ne olursa olsun daha çok çabaladı. Ve her şeye rağmen kendini göstermeyi başardı. Çok geçmeden 19 yaşındayken 8 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu. İlk başlarda forma şansı bulmakta zorlanan Di Maria için kariyerinin dönüm noktası 2008 olimpiyatlarına katılan Arjantin milli takımına çağrılmasıydı. İlk defa Messi ile beraber oynama fırsatı bulan Di Maria kendini de geliştiriyordu. Finale kadar çıkmayı başaran Arjantin, Nijerya'yı Di Maria'nın attığı golle yenmişti. Benfica'da kadroya girmekte zorlanan 20 yaşındaki bu genç milli takımına madalya kazandırmıştı. Turnuvadan sonra Benfica'da forma şansı bulmaya başladı ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyordu artık. 2010 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. Artık dünyanın en büyük takımlarından birindeydi. İspanya'ya çabuk alışan Di Maria kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. 2012 yılında Di Maria La Liga'da en çok asist yapan futbolculardan biriydi. Sonraki sezon Di Maria korku dolu bir yıl geçiriyordu. Eşi hamileliğinin 6. ayında erken bir doğum gerçekleştirince yaklaşık 25-30 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Di Maria ise buna rağmen sahada futboluna devam ediyordu. Bu geçen kötü günlerin ardından eşi yoğun bakımdan kurtulan Di Maria hayata ve futbola daha sıkı sarıldı. 2014 yılında Madrid taraftarı ile arası bozulan protestolara maruz kalan Arjantinli asistlerine devam etti. O sezonu asist kralı bitirerek taraftarların sevgisini tekrar kazandı. O yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'in en güvendiği oyuncuların başında Di Maria vardı. Messi ve arkadaşları bu sefer fazlasıyla bu kupayı istiyorlardı. Rakiplerini bir bir geçerek finale kadar gelen tangocularda Di Maria en iyiler arasındaydı. Finalde karşılarında Almanya vardı. Di Maria için unutulmaz bir gündü ve şöyle anlatıyor. 2014 Dünya Kupası'nın final maçının sabahıydı. Dizimde çok kötü bir sakatlık vardı. Ama ben final maçında oynamayı kafaya koymuştum. Bacağım kopsa bile o maçta oynayacaktım. Takım doktorunun dizime maçta oynayabilmem için iğne yapmasını söyledim. Tam o sırada bana bir mektup geldi.
Kulübüm Real Madrid'dendi. Ne hakkında olduğunu biliyordum. Sakatlığımı riske etmememi söyleyen ve bu maçta oynamamamı rica eden bir yazıydı. Ben mektubu aldım ve okumadan yırttım. Biliyordum ki Real Madrid Dünya Kupası'ndan sonra James Rodriguez'i alacaktı ve beni de satacaktı. Maçtan önceki akşam heyecandan uyuyamadım. Sabah uyanır uyanmaz teknik direktörümüzün yanına gidip sahada ilk 11'de başlamak istediğimi belirttim. Ve o anda ağlamaya başladım. Sonra takım sabah toplanınca teknik direktörümüz benim yerimde sağlık durumu %100 olan Enzo Perez'i oynatacağını söyledi. Ben de onun bu kararına saygı duydum ve yedek kulübesinde yerimi aldım. Beni çağırdığı an oyuna girip elimden gelen her şeyi verecektim. Ama hiç oyuna girmek için çağrılmadım ve maçı kaybettik. Kupayı kazanamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Di Maria, 75 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olarak yeni bir meydan okumaya yelken açıyordu. İngiltere'de yapılan en pahalı transfer konumuna gelen Di Maria, Kırmızı Şeytanlar ile 32 maça çıkıp 4 gol, 12 asistle oynadı. Bu kadar büyük bir transfer olmasına rağmen bir sene sonra Paris Saint-Germain 63 milyon euro ödeyerek tangocuyu Fransa'ya getirtiyordu. Paris Saint-Germain ile kendini bulan Di Maria hemen hemen her maç gol ya da asist yaparak skora katkı veriyordu. 2021 yılına kadar geçirdiği 5 sezonda 4 kez şampiyonluk yaşayan Arjantinli'nin geçtiğimiz aylarda başına çok ilginç bir olay geldi. Nantes maçı oynanırken sahada olan Di Maria evine hırsız girdiğini ve ailesinin rehin alındığını öğrenince oyundan çıkıp evine gitti. Stadı gözyaşları içinde terk eden Di Maria hayatının en büyük şoklarından birini yaşamıştı. Futbol kariyeri boyunca defalarca başına kötü şeyler gelen ama asla pes etmeyen, yıkılmayan sıska bir futbolcu Di Maria. Şu ana kadar Paris Saint-Germain formasıyla 256 maçta 88 gol atıp 107 asist yaparak ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi. Tekniği, birden fazla bölgede görev yapabilen sıra dışı yetenekleri ve bir dönem Manchester United'ın efsanevi 7 numaralı formasını da giyen eski Real Madridli Di Maria, gösterişsiz ama güven veren futboluyla asla yıldız futbolcu kategorisine girmemiş en değerli oyunculardan biri olarak tarihe geçecek.